Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak, bildirim zillerini açarak, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Geçen cumartesi günü attığım videoda size ısırgan otu kürünün nasıl uygulanacağı, ısırgan otu bulamacının ne gibi faydaları olduğunu anlatacağımı söylemiştim. Isırgan otu bulamacı iki şekilde uygulanır. Bir, toprağa direkt uygulayarak uygulanır. Direkt toprağa vererek sulama şeklinde uygulanır. İki, silme şeklinde uygulanır. Tabii iki dedim ama üç olacak. Üç, püskürtme şeklinde uygulanır. Isırgan otu orkideleriniz ne kadar azota ihtiyacı varsa o azotun tamamını içerir. Yani azot bakımından çok zengindir. Ama aynı zamanda da orkidelerinizi böceklere karşı, mantar hastalıklarına karşı koruyan mükemmel bir ilaçtır. Isırgan otu bulamacı bitki büyümesini ve gücünü arttıran ve doğal savunmasını güçlendiren fermente edilmiş biyo uyarıcı bir özdür. Özellikle ısırgan otu bulamacı orkidelere çok miktarda besin sağlar. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir şey. Doğada tamamıyla doğal bir şekilde bulunan bir şey. Bundan dolayı hem bitkilerinize verebileceğiniz harika bir besindir. Aynı zamanda da çok ucuz bir besindir. Evet, şimdi nasıl sulandığını, nasıl uygulandığını bunu göstereceğim. Görüyorsunuz benim yaklaşık 10-15 tane orkidem var. Ve bu orkidelerimin hiçbirisinin yaprağında, hiçbirisinin kökünde şu an bir mantar hastalığı yok. Orkideler özellikle yani gidip marketlerden almıyorum. Yani çok ucuz bir şekilde ikinci el bakılmadık orkideleri alıyorum. Onlara biraz bakım yaptıktan sonra değerli toplu hale geliyor. Bakın görüyorsunuz mesela bu da aynı şekilde. Bu orkideyi tamamıyla ölürken aldım. Şu an 2 tane dal çıkartıyor. Bir tane de eski dalından görüyorsunuz. Dal çıkartıyor. 2 tane dal orada görüyorsunuz. Bir tane de eski dalından çıkartıyor. Köklerindeki canlılığı da görebiliyorsunuz. İkincisine de bakın. Yine bu da dal çıkartıyor. Köklerinde ve yapraklarında mantar yok. Çünkü köklerini ve yapraklarını daha önce paylaştığım mesela soğan kürü gibi geçen hafta cumartesi günü paylaştığım ısırgan otu bulamacıyla temizliyorum. Ve mantar oluşmadan aslında yapraklardaki, köklerdeki bakımını yapmış oluyorum. Mantar oluştuktan sonra da kullanılabilir. Mantar oluştuktan sonra kullandığınız zaman da oluşan mantarları tamamıyla ortadan kaldıracaktır. Genel itibariyle mantar hastalıkları ile alakalı şikayetler geliyor. Orkide bakımında mantar hastalığına yakalanmasını istemiyorsanız sulamayı çok güzel yapacaksınız ve düzgün bir şekilde yapacaksınız. Özellikle köklerde mantar oluşmasını sağlayan ikinci bir saksı, yani da güzelleşsin diye, daha güzel görülsün diye ikinci bir saksı kullanıyoruz. Orada güneş genel itibariyle almadığından dolayı bir de suladığımız zaman orkidelerimizi sular içerisinde kaldığından dolayı köklerinde mantarlar oluşuyor. Sürekli nemli bir şekilde kaldığından dolayı toprağa da gövdesinde ve yaprağında da mantarlar oluşuyor. İlk önce mantarlardan kurtulmak istiyorsanız orkideleriniz evet saksıda nemli duracak ama saksı haricinde de nemini kesinlikle alacaksınız. Şimdi buraya kadar nasıl kökten verilir, toprağa nasıl verilir, topraktan nasıl verilir onu şey yaptım. Şimdi de yapraklarda eğer mantar oluştuysa haftada bir kez uygulasanız, 3-4 kez uygulasanız ben bu mantarlardan kurtulacağınızı düşünüyorum. Yani bu şekilde hazırlamış olduğunuz ısırgan otu bulamacında bardağın 3'te doldurarak fısfısınıza, geri kalan kısmına da yaklaşık 1 bardak oluyor. Bu arada da misafirimiz var bir tane. Misafirimiz geldi.
1/3 oranında, bardağın 1/3 oranında hazırlıyorsunuz. Yaklaşık 1 bardakta normal su ekleyerek orkidelerinizde çok rahatlıkla bu kürü uygulayabilirsiniz. Isırgan otu bulamacının bir özelliği var. Bu özelliği de kesinlikle çok koku yapması. Toprağa döküldüğü zaman koku yapmıyor ama açıldığı zaman, uygulamaya başlandığı zaman koku yapıyor yani. Buna dikkat edin. Bu orkidemde küçük bir mantarlaşma var. Küçük. Siyah değil, siyah mantarlardan değil. Hafif lekeli şeklinde mantarlardan. Yani bu ısırgan otu kürüyle ilk önce deneyeceğim. Ondan sonra soğan kürünü deneyeceğim. Soğan kabuğu kürünü deneyeceğim. Ondan sonra da etil alkol ve Arap sabunuyla alakalı bir karışım yapacağım. Buradan da onu da paylaşacağım. Onu deneyeceğim. Hangisi, hepsini de göstereceğim yani nasıl uygulandığında. Üçünden birisinde muhakkak o mantar hastalıkları geçecektir. Şimdi mantar hastalıklarıyla alakalı geçenlerde bir tane izleyicim sordu. Yani bununla alakalı bir şey hazırlayacak mısınız diye. Bu hazırladığım kürü kesinlikle mantar ilacı olarak kullanabilirsiniz. Yapraklarda. Ama kök tamamıyla mantar olduysa, yani ölmeye yüz tuttuysa, bitki artık kurtarılmayacak gibi ise kesinlikle şeyden kesip beklemek lazım. Yeni alttan yeni dal vermesini, yeni keyki vermesini beklemek lazım. Onu kurtaramazsınız. Ama yapraklarda küçük siyahlanmalar varsa haftada bir silerek bu mantarlardan kurtarabilirsiniz. Özellikle bunu söylemek istedim. Sürekli nemli kaldığı zaman biraz problem, sıkıntı olur. 2. Ara ara da bu şekilde özellikle bu kür ve soğan kabuğu kürü ve dediğim gibi yine paylaşacağım diğer kürü de, yani Arap sabunu ve etil alkolle hazırlanan kürü de uygulayarak bitkilerinizin mantar olmasının önüne geçebilirsiniz. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bitkilerinizle kalın.